Evet, merhaba arkadaşlar. Kumanda pano uygulamaları dersimize, eğitimlerimize hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimizde kumanda devre elemanlarının ölçü aletiyle kontaklarının kontrol edilmesi ve tespit edilmesi uygulamasını yapacağız. Aslında bu temrinimiz bizim ilk temrinimiz öğrencilerimizle. Çünkü kumanda pano uygulamalarının işleyişini anlamak için bu kontak kontrollerinin, kontakların işleyişinin bilinmesi gerekiyor. Eğer bu kontak kontrollerinin, kontakların ne olduğu bilinirse öğrencilerimiz uygulamaları çok daha rahat ve çok daha bilerek yapacaktır. Şimdi size kumanda devre elemanlarının, hangi kumanda devre elemanının hangi kontakları var, nasıl çalışır, hangi kontakları açık, hangi kontakları kapalı, onları beraber tespit edelim. Evet arkadaşlar, temrin numarası 1. Kumanda devre elemanlarının ölçü aletiyle kontaklarının tespiti. Şimdi pano uygulamalarında en çok kullandığımız buton, acil stop butonu, ikiz buton yani start ve stopumuz ve jog butonumuz. Onun dışında aşırı akım koruma rölemiz ve temrinlerimize çok fazla olmayan ama sektörde çok kullanılan bir motor koruma şalteri. Bunun da kontaklarına bakacağız. Zaman rölelerimiz burada düz ve ters zaman rölesi diyor. Ben ayrıca zaman saati de ekledim. Bunlarla sağ sol zaman rölesini de ekledim. Bunların da kontaklarını inceleyeceğiz. Ve kontaktörlerimiz. Yani bunların panolarda en çok kullanılan malzemeleri hem kontaklarını tespit edeceğiz hem de size kısaca bilgiler vereceğim. Hangi malzeme nasıl çalışır onlarla ilgili size bilgiler vereceğim. Şimdi örnek bir devre üzerinden ben size kontakların niye bu kadar önemli olduğunu anlatayım. Şimdi motorumuzun çalışması için öncelikle K1 kontaklarının kapanması gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi yine bir kontak. Veya sigortanın kontaklarını biz kendimiz zaten kapatıyoruz. K1 kontaktörüne gelelim. K1 kontaktörünün çalışması için aşırı akım koruma rölesinin kapalı kontağının kapalı olması lazım. Stopumuzun yine aynı şekilde kontağının kapalı olması gerekiyor. Startımıza normalde açık kontak basmamız ve kontağını kapatmamız gerekiyor. Ve diğer kontaktörünün kontağının kapalı olması gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi kontak şeklinde gidiyoruz. Bu pano uygulamalarında ve elektrik devrelerinde kontakların durumu çok önemli. Bu kontakların durumuna göre aslında bizim alıcılarımız çalışıyor. Şimdi kontaklarımız neye göre çalışıyor? Önemli olan bu. Şu şekilde ben pano uygulamalarında biraz kategorize ettim malzemeleri. Birinci kategorimiz uygulamaları çalıştıran ve durduran kategori. Yani çalıştırma ve durdurma butonları. İkinci kategori koruma elemanlarımız. Bunların üzerinde de kontaklarımız var. Ve devreyi koruduğu zaman bu kontaklar konum değiştiriyor. Üçüncü kategori ise kumanda ve kontrol. Bunlar da enerjilendiği zaman kontakları konum değiştiriyor. Şimdi bunların tek tek hepsini inceleyelim. Şimdi elimizde bir start, bir de stop'un olduğu bir ikiz buton var. Bunu bu şekilde gördüğünüzde aklınız karışmasın. Bunlar ayrı ayrı kumanda ediliyor. Sadece tek bir delikten dolayı bir tasarruf ediliyor. Tek bir delikte iki ayrı buton. Şimdi startımız normalde açık kontak. Şu şekilde size göstereyim. Şurada da işareti görüyorsunuz. Kontaklarımız bizim iki çeşit. Normalde açık, normalde kapalı. Startımız görüyorsunuz normalde açık. Yani akım buraya kadar gelir ve buradan diğer tarafa geçemez. Ve biz buna normalde açık diyoruz. Akımın devresini tamamlayamadığı, diğer tarafa geçemediği kontağı biz normalde açık diyoruz. Peki ne olduğu zaman normalde kapalı oluyor? Şuraya elimle bastığım zaman normalde kapalı oluyor. Şimdi deneyelim. Multimetremizin kısa devre konumunu aldım. Şu an görüyorsunuz. Ötüyor. Ve startımızın uçlarına tuttum. Ve herhangi bir şekilde bir temas yok. Ama startıma ben bastığım zaman kontağımız gördüğünüz gibi normalde kapalı oluyor. Şu an normalde açık. Herhangi bir şekilde akım geçişi yok. Bastığım zaman normalde kapalı oluyor. Stopumuza gelelim. Stopumuzun sembolü ise şurada görüyorsunuz. İki çizgi birbirine değiyor. Yani akım geldiği zaman yoluna devam ediyor. Sembolümüz bu. Ve normalde kapalı kontak. Bastığım zaman görüyorsunuz direkt akım geçişi var. Stop'a bastığım zaman propları değdirdiğim zaman direkt akım geçişini görüyorsunuz. Stop'a bastığım zaman akım geçişi
duruyor. İşte biz buna normalde kapalı ama bastığımız zaman açılan bir kontak diyoruz. Bu kontağın adı normalde kapalı kontak. Acil stop butonuna gelelim. Acil stop butonu devrede veya makinede herhangi bir arıza meydana geldiğinde o tesisatın, panonun veya makinenin enerjisini kesmek için bizim hızlıca koşup müdahale edebileceğimiz ve makinenin çalışmasını, enerjiyi kesen butonumuza biz acil stop butonu diyoruz. Ve bu şekilde bastığımız zaman enerjiyi kesiyoruz. Deneyelim. Şu an enerji var. Şu an enerji yok. Yani şu şekilde normalde açık olması gerekiyor. Evet, kontakları pardon. Şu şekilde normalde kapalı olması gerekiyor. Evet, şu an enerji geçişi var. Bastığım zaman enerji geçişi yok. Bir daha deneyelim. Şu an enerji geçişi var. Bastığım zaman enerji geçişi yok. Yani kontağın bir ucuna bir akım geldiği zaman diğer tarafa geçemez. Şu an geçebilir. Acil stopumuzun da sembolü şurada görüyorsunuz, kapalı kontak. Evet, kontaklar ikiye ayrıldı dedik. Normalde açık ve normalde kapalı. İncelemeye devam edelim. Bu da jog butonu. Jog butonu içerisinde hem kapalı kontak hem de açık kontak bulunduran ve bastığımız zaman her iki kontağın da konumunu değiştiren bir butondur. İkiz butondan farkı şudur. Jog'da bastığım zaman her ikisi de görüyorsunuz hareket ediyor. Kontakların her ikisi de konum değiştiriyor. İkizde ise stop'a basıyorum, kapalı kontak hareket ediyor. Start'a basıyorum, açık kontak hareket ediyor. Jog'u inceleyelim şimdi. Jog butonumuzu. Evet, şu an görüyorsunuz normalde kapalı kontak. Jog'a basıyorum, jog butonuna ve normalde açık oluyor. Diğerine gelelim. Normalde açık kontak. Bastığım zaman normalde kapalı konuma geliyor. Evet, butonlarımızın kontak kontrolü bu şekilde. Sırada motorumuzu ve devremizi aşırı akımlardan koruyan iki tane ana karakter. Birisi aşırı akım koruma rölesi, diğeri de motor koruma şalteri. Bizim temrinlerimizde en çok kullanılan, yani tek kullanılan koruma rölesi aşırı akım koruma rölesi. Ama sektörde çok tercih edilen bir koruma elemanımız var. O da motor koruma şalteri. Şimdi aşırı akım koruma rölesinde yukarıda görüyorsunuz iki tane kontak var. Kontakların bir girişi bir de çıkışı vardır. Bunu unutmayın. Bir girişi bir de çıkışı vardır. Kapalı kontakların İngilizcesi close demek ve buradan NC yazısını gördüğünüz zaman o kontağın kapalı olduğunu hemen bilmeniz gerekiyor. O ise NO ise open demek. Normal open, yani açık kontak. Deneyelim. Kapalı kontak hemen ötmesi gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an akım geçişi var. Ne zamana kadar? Kırmızı tuşumuzda test tuşu. Test tuşuna bastığımızda şurada görüyorsunuz yeşil pim dışarıya çıktı. Bu yeşil pim dışarıdayken aşırı akım koruma yapmış ve devreye girmiş ve kontakları konum değiştirmiş demektir. Tekrar kuralım. Evet, şu an aslında ötmese de kapalı kontağımız. Sadece ötmüyor. Evet, açık kontağa gelelim. Açık kontağımızda ise NO. Bastığım zaman şu an kapalı kontak konumuna geldi. Şimdi biz kumanda devrelerimizde aşırı akım koruma rölesinin şurada kullanıyoruz. 95-96. Yani kumanda devresini de sigortadan sonra 95'e giriş yapıyoruz. 96 ucundan çıkış alarak devremize devam ediyoruz. Peki açık kontağını nerede kullanıyoruz? Açık kontağını sadece koruma yaptığı zaman bizlere haber vermesi amacıyla alarm, siren veya başka ikaz cihazları bağlamak için açık kontağına bir faz giriş yaparız. Diğer ucundan ikaz cihazına gideriz ve ikaz cihazına da bir nötr bağladığımızda bu kontak kapandığında bize haber verir. Ben koruma yaptım, bilginiz olsun diye. Üzerindeki diğer kontaklara gelelim. Mesela burada herhangi bir açılma veya kapanma var mı? Yok. Aşırı akım koruma rölesinde böyle bir durum var. Alttaki güç kontaklarında
herhangi bir açılma veya kapanma yok. 3 tane güç kontağımız var. Size şurada göstereyim. Aşırı akım koruma rölesinin güç devresinde kullandığımız, daha önceki uygulamalarda da sıkça bağladığımız bir bağlantı yeri. Yani aşırı akım koruma rölesi koruma yaptığı zaman güç devresi koruması yapmıyor. Nereden devreyi kesiyor? Kumanda devresinden. Yani devreyi en baştan buradan açarak enerji gitmesine engel oluyor. K1 kontaktörüne ve K1 kontaktörüne enerji gitmeyince kontaklar tekrar açık konuma geleceği için motorumuz aşırı akımdan kurtarılmış oluyor. Aşırı akım koruma rölesinin çalışma mantığı bu şekilde. Üzerinde bazı fonksiyon tuşları var. Mesela bu aşırı akım koruma rölesinin koruma yaptığı değeri biz buradan kendimiz seçebiliyoruz. Şurada bir çizgi var, görüyorsunuz. Mesela ben şu an 4'e aldım. Yani 4 amperlik bir koruma yapıyor. Şu an 3,5 amperlik koruma yapıyor. Şu an 3 amper ve şu an 2,5 amper. Şimdi bunu niye bu şekilde ayarlamışlar? Şimdi alıcıların durumuna göre bazen aşırı yükten dolayı veya farklı alıcılar bağlandığında akım değeri değişebilir, biraz artabilir. O yüzden bu şekilde ayar yaparak koruma yaptığı değeri biraz arttırabiliriz. Sigortalarda bu şekilde koruma ayar yeri yok. Onda tek değer. Ama aşırı akım koruma rölesinde bu şekilde ayar yapabiliyorsunuz. Kırmızı tuşumuz test tuşumuz. Test tuşuna bastığımız zaman az önce konumlar, kontaklar konum değiştirdiğini gördünüz. Mavi tuşumuz ise reset. Yani aşırı akım koruma rölesi koruma yaptığı zaman şuradaki yeşil pim dışarıya çıkar. Şimdi burada 2 tane size tercihte bulunduğu bir şey var. Bir H manuel demek, A da otomatik demek. Eğer H'yi alırsanız her koruma yaptığında sizin buradan manuel olarak basmanız gerekiyor. Göstereyim. Her koruma yaptığında devrenin çalışması için, motorun çalışması için tekrar sizin buraya basıp şu yeşil pimin içeriye ittirmeniz gerekiyor. Ama A'yı aldığınız zaman test butonuna bastığınızda tekrar enerjiyi keser ama test butonundan elinizi kaldırdığınızda tekrar enerji vermeye devam eder. Bunun adı otomatik. Yani ne demek istiyor? Herhangi bir şekilde koruma yaptığı zaman içindeki bir metal çubuk yamulur. Yamulan bir metal çubuk akım kesildiği zaman soğuduğunda tekrar kontağa basar ve akım geçirmeye devam eder. Orada size şu soruyu sorar. Ben direkt akım geçirmeye devam edeyim mi? Yoksa manuel olarak siz mi kontrol etmek istersiniz? Eğer sen otomatik bana sormasın, bir metal çubuk soğuduğunda direkt akım vermeye devam etsin diyorsan o zaman A'yı alıyorsun. Otomatik. Bana sorsun, ben arızayı kontrol edeyim, tespit edeyim, tekrar bulayım diyorsan o zaman H'yi alıyorsun ve manuel bir şekilde kontrolünü yapıyorsun. Evet, aşırı akım koruma rölümüzün üstündeki açık kapalı kontak ve alttaki güç kontakları ve üzerindeki fonksiyon tuşlarından bahsettik. Sıra geldi motor koruma şalteri. Motor koruma şalterinde gördüğünüz gibi üzerinde kumanda devresinde kullanılan kontaklar yok. Bunda sadece güç devresinde 3 tane motora gitmeden önce 3 fazı bağlıyoruz. Çıkışını 3 fazı motora götürüyoruz. Bunun çalışma şekli nasıl? Bunun çalışma şekli de aynı aşırı akım gibi aşırı akımda ve ayrıyetten aşırı akım koruma rölesinde olmayan kısa devre akımında da koruma yapar. Yani termik ve manyetik koruma yapıyor. Aşırı akımdan ekstra bir artısı var. İkinci artısı ise şu şekilde size göstereyim. Güç devresindeki kontaklar şalter sıfırdayken açık konumda. Ne zaman ki 1'e aldığımda evet şu an kontaklarımız kapalı hale geldi. Motor koruma şalterlerimiz her motor için bir adet bağlanır ve o motoru direkt kendisi güç kontaklarından koruma yapar. Herhangi bir aşırı akım veya kısa devre akımı olduğu zaman direkt devreyi bu şekilde keserek enerjisini keser. Evet, şu an tekrar açtım ve gördüğünüz gibi kontaklar kapandı. Sıfırdayken kontaklarımız açık. 1'deyken kontaklarımız kapalı. Aşırı akımda olduğu gibi motor koruma şalterimizin de burada görüyorsunuz akım ayar düğmesi var.
bizim akım ayar düğmesinde 18 amper ile 25 amper aralığında ayar yapılıyor. Ve şu şekilde çevireyim. Şu an 18 amper. 18 amper olduğu zaman ne oluyor? Mesela 18 amperin üzerinde akım geçtiği zaman devreyi kesiyor. Veya 25 amper aldım. Bu sefer 25'in üzerinde bir akım geçtiği zaman devreyi kesiyor. Evet, motor koruma şalterinden de bahsettik. Sıra geldi kontaktörlerimize. Bir de şundan bahsedeyim. Bizim aşırı akım koruma rölemiz bu. Raya montajlı. Yani direkt raya montaj ediyoruz. Ve giriş çıkışları hiçbir kontaktöre ait değil. Siz kendiniz bağlıyorsunuz. Ama direkt kontaktöre montajlı aşırı akım koruma röleleri de üretiliyor. Bu şekilde. Çünkü şurada göstereyim. Her kontaktörün güç kontağından çıktığı zaman direkt aşırı akıma bağlanır. İşte bu aradaki kabloların boşu boşuna sarfiyat olmasın, işte kanalı doldurmasın diye direkt kontaktörün altına bağlanan aşırı akım koruma rölesi istiyorsanız o zaman kontaktöre montajlı aşırı akım rölesi alıyorsunuz ve bu şekilde montaj ediyorsunuz. Ben size şu şekilde göstereyim. Direkt kontaktörün çıkışına bağlı aşırı akım koruma röleleri. Evet, önünde görüyorsunuz 4 tane bara var. Yani şu şekilde göstereyim. Şuradaki 3 tane vidadan 3 tane bara çıkartın ve buna bu şekilde takın. Mantık bu. Bundan 4 tane çıkmış çünkü LC elektrik ekstra şurada bir tane daha kontak var. Buraya bağlantı zor olur diye buradaki kontağı buradaki uç vasıtasıyla buraya almış. Durum bu. Buranın da aynı şekilde 95 burada, 96 burada. Yani kapalı kontak 95'ten giriyoruz. 96'tan çıkış alıyoruz. 97 ve 98 açık kontaklarımız. Yine akım ayar düğmesi 1 ile 1.6 amper arası ayarlanabiliyor. Tekrar manuel otomatik ayar yeri ve test tuşumuz da şurada. Görüyorsunuz. Buradan da test edebiliyorsunuz. Ayrıca bir de emniyet kilit yeri var. Bunu bu şekilde başkası müdahale edemesin diye buradaki cam plastiği kapattık ve buradan bir mühür veya çelik bir tel yardımıyla burayı kapatıp başkasının müdahale etmesini engelleyebiliriz. Evet, gelelim kontaktörlerimize. Kontaktörlerimizde bir A1 bir de A2 uçları vardır. A1, A2. Bizim Schneider A1, A2 burada. LC'nin A1, A2 uçları burada. Grup Arge'nin A1, A2 uçları burada. Bu A1, A2 uçlarına ne olduğu zaman peki amacı nedir? Bu A1, A2 uçlarına A1'e faz, A2'ye nötr ucu geldiği zaman kontakları konum değiştiriyor. Şimdi biz hep kontak diyoruz ya, normalde açık, normalde kapalı. Bu kontaklar herhangi bir duruma göre konum değiştiriyor. Start stop elemanlarımız bizim basmamıza göre konum değiştiriyor. Aşırı akım koruma motor koruma şalterimiz koruma yaptığı zaman konum değiştiriyor. Kontaktörlerimiz ise A1, A2'ye enerji geldiği zaman konum değiştiriyor. Burası çok önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani biz kontaktöre enerji verirken aslında A1 ve A2 uçlarına enerji veriyoruz. A1, A2 uçlarına enerji verdiğimiz zaman buradaki pim bu şekilde içeriye gidiyor. Yani içeriye çekiyor. İçindeki manyetik alan önündeki demir nüveyi içine çekerek kontaklar konum değiştiriyor. Şimdi kontakları inceleyelim. Şu şekilde göstereyim. NO, NC, NO, NC. Altta da 3 tane kontak var. Girişleri, çıkışları. Şimdi kontakların bir girişi, bir çıkışı var. Giriş, çıkış, giriş, çıkış, giriş, çıkış. Bunların giriş, çıkışları da burada. Giriş, çıkış. Şimdi bunlarda NO, NC yazıyor ama burada NO, NC yazmıyor. Şimdi kontaktörlerde şöyle devrede göstereyim. Hep bir güç kontakları bağlantısı vardır. Ve bunlar motoru çalıştırdığı için güçlü kontak olması gerekiyor. Çünkü üzerinden birazcık yüklü akım geçiyor. Güçlü akım geçtiği için bu kontakların birazcık sağlam yapılması lazım. Ve o sağlam yapılan kontaklar kontaktörlerin aşağısında bulunur. Ve üzerlerinde ise L1, L2, L3 girişi
T1, T2, T3 çıkışı yazar. Şurada da göstereyim. Ve bunlarda N10, NC yazmaz ama biz bu kontakların aslında açık olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burada da görüyorsunuz. Temrinde de görüyorsunuz. Kontaklarımızın üçü de açık. Evet, deneyelim. Şimdi güç kontaklarından başlayalım. Girişe ve çıkışa tuttum. Herhangi bir şekilde ötmüyor. Görüyorsunuz, normalde açık. Kontaktör çalıştığı zaman kontağımız kapanıyor. Ortadaki kontağımıza bakalım. Şu herhangi bir şekilde ötmüyor. Normalde açık bir kontak. Bastığımız zaman ötüyor. Tekrar gelelim. Üçüncü kontağımız da normalde açık. Kontaktörümüz çalıştığı zaman tekrar kontağımız kapanıyor. Şimdi yukarıdaki kontaklarımıza bakalım. Bir de size şundan bahsedeyim. Kontaktörlerimizin bir ana gövdesi vardır. Bir de kontaklar bazen yetmediği zaman sayısı ayrıca yardımcı kontakta takılabilir. Biz buna yardımcı kontak diyoruz. Yani buradaki parça aşağıya çekildiği zaman bunu da aşağıya çekiyor. Ve her markanın kendine ait tasarımı vardır. Schneider'in tasarımı bu şekilde ve bu şekilde de takılıyor. Kontaklarını kontrol edelim. Şimdi burada NO yazıyor. Bu ne demek? Normalde açık. Bakalım. Evet, normalde açık, ötmüyor. Bastık. Evet, şu an bir akım geçiş var ve kontağımız kapalı hale geldi. Şu an kapalı kontak, ötüyor cihazımız, kısa devremiz. Bastığım zaman kontağımız açık konuma geliyor. Aşağı taraftakilere de bakalım, şu orta kısma. NO yani normalde açık. Kontaktörümüze bastık ve görüyorsunuz, normalde açık, normalde kapalı oldu. Şu an normalde kapalı kontağımız. Hemen ötmeye başladı cihazımız. Kontaktörümüz çalıştığı zaman normalde kapalı olan kontak normalde açık oluyor. A1 ve A2'de böyle herhangi bir şekilde ötme durumu olmaz. Bu bir alıcının lambanın iki ucu gibi düşünün. Buraya bir faz, birden ötür vermemiz gerekiyor. Evet, Schneider kontaktörümüz de bu şekilde. LC'ye bakalım hızlı bir şekilde. Evet, LC'mizin de şöyle göstereyim. L1 giriş çıkış, giriş çıkış, giriş çıkış. Yani güç devresi girişlerimiz ve çıkışlarımız. Bunda da aynı şekilde normalde açık kontaklar. Bir tanesini göstereyim. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Zaten mantık aynı hepsinde. Normalde açık kontak, cihazımız da söylediği, size de anlatıyor. Herhangi bir şekilde ötme yok. Bastığımız zaman kontağımız kapanıyor. Diğer güç kontaklarımız da aynı şekilde. Gelelim yardımcı kontağına. Yardımcı kontağını bu şekilde taktık ve üzerinde yazıyor. NC, NO, NC, NC. Yani birinci kontak kapalı, ikincisi açık, üçüncüsü kapalı, dördüncüsü kapalı. Yani close, open, close, close. Deneyelim. Evet, şu an gördüğünüz gibi cihazımız hemen söyledi. Bu dedik kapalı kontak. Kontaktör çalıştığı zaman kontağımız açılıyor. Şu an NO yani açık kontak. Pime bastığımız zaman kontağımız kapalı hale geliyor. Evet, kontaktörümüz LC kontaktörümüz de kontakları bu şekilde. Grup Arge kontaktörümüz, ondan da bahsedeyim. Onun da aynı şekilde güç devresi bağlantısı 135 giriş, 246 çıkış. Normalde açık, çalıştığı zaman kontak kapanıyor. Evet, gördüğünüz üzere bunun da bir A1 bir de A2 uçları var, iki tane. Şurada da yazıyor zaten. Evet, kontaktörlerimizin kontaklarından da bahsettik. Şimdi geldik sıra zaman rölelerinde. Şimdi bizim pano uygulamalarımızda kullanacağımız zaman rölelerimiz burada. Bu düz zaman rölesi. Yani zaman rölelerimizde çalışma mantığı şu. Ondan bahsedeyim. A1 ve A2 uçları var, görüyorsunuz. Hepsinin A1 ve A2 uçları var. Bu A1 ve A2 uçlarına enerji geldiği zaman ve bu enerjinin sürekli gelmesi lazım. İçinden belli bir zaman sayıyor. Ve o belli bir zamana göre kontakları konum değiştiriyor. Bunların çalışma mantığı bu. Zaman rölelerinin çalışma mantığı şu. Bir daha söylüyorum. A1 ve A2 uçlarına enerji geldiği zaman belli bir zaman sayar. Ve o zamanın sonunda kontakları konum değiştirir. Şimdi tek tek inceleyelim. A1, A2, A1. Yani şu uç A2, şu uç A1,
Altta da 1, 2, 3 var. Bu zaman rölelerinde şu şekilde tasarlanıyor. Bir tane ortak uç yapılır. Bir tane uçtan açık, bir tane uçtan da kapalı uç alınır. Yani bizim burada ortak ucumuz 1. Görüyorsunuz. Çünkü burada bir hareket var. 1 sabit, 2 ile 3 değişiyor. 2 açık kontak, 3 kapalı kontak. İnceleyelim. 1, 2 açık dedik. 1 ile 3. Bir saniye, avometremiz multimetre kapanmış. Evet, bir ortak uç dedik. 3 kapalı dedik. 2 açık. Yani aşırı düz zaman rölemiz çalıştığı zaman şurada da zamanı ayarlayabiliyoruz. Mesela 4 saniye. 4 saniye sonunda bu açık kontak kapalı olacak. Kapalı kontak ise açık olacak. 4 saniye sonra. Bununla ilgili uygulamalarımızı yapacağız. Orada daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Burada sadece anlatmak istediğimiz şey kontak kontrolü. Evet, bir tane sağ sol zaman rölemiz var. Nedir bu? Bu bir motorun devir yönü değiştirilmesinde kullanılan bir zaman rölesi. Yani A1 ve A2 uçlarına enerji verdiğimizde yukarıdaki uç motoru sola doğru döndürür. Aşağıdaki uçlarımız sağa doğru döndürür. Bu iki uçta şu şekilde göstereyim. İkisi de açık. Evet, ikisi de açık. 1, 2 görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir ötme yok. Bir kısa devre yok. İkisi de açık. Yani çalıştığı zaman kapanacak. Burada hem düz hem ters zaman rölesi olan, ayrıyeten flaşör fonksiyonu da olan 4 tane fonksiyon olan bir zaman rölemiz. Bu zaman röleleriyle uygulamalarımızı yapacağız. Şimdi sadece kontak kontrolü yapıyorum. 1 ortak ucumuz, 2 açık, 3 kapalı. Deneyelim. 1 ortak ucumuz, 2 açık dedik, 3 kapalı. Yani 1 ile mesela 1'e bir kablo bağladık. 3'ten aldığımız zaman akım direkt 1'den giriş yapıp 3'ten çıkıp gidecek. Ne zamana kadar? İşte üstündeki ayarlanan zaman ayarlarına göre konumu değişene kadar. Evet, 1 ile 3 kapalı, 1 ile 2 açık. Şimdi geldik zaman saatimize. Zaman saatimizle ilgili de uygulamalarımızı yapacağız. Burada size sadece kontak gösteriyorum. Burada zaman saatimizin kontağında bu sefer ortak uç 2. 1 kapalı uç, 3 açık uç. Görüyorsunuz şuradaki şekil hareket ettiği zaman 2 sabit. 1 ile 3'ün ucundaki şekil değişiyor sadece. Deneyelim. 2 ortak, 1 kapalı. 2 ortak, yani ortak ucumuza dokundurduk. 1 kapalı diyor. Evet, görüyorsunuz şu an kapalı ucumuzun sesini alıyoruz. 3 açık uç. Yani herhangi bir şekilde bir ses gelmiyor. Ne zaman kapanacak? Üstünde ayarlanan zamana göre en son çıkış verdiğinde. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz kumanda devre elemanlarıyla bol bol uygulamalarımızı yapacağız. Bunların çalışma mantığını, işte ne işe yaradıklarını, görevlerini ve kontaklarını, her şeyini anlattık. Pano uygulamalarını yaparken bu kontaklarına göre uygulamaları daha iyi anlamanızı istiyorum ve buna göre devreleri dizayn etmenizi istiyorum. Bugünkü eğitimimiz buraya kadardı. Eğitimlerimizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.